Tabii ki çaydanlığımız var arkadaşlar. Türkiye'den getirdiğim. Suudi Arabistan'da en çok özlediğiniz şey ne? Türkiye'ye dair. Türk kahvaltısı. Simit. Türk kahvaltısı deyince aslında hepsini de kapsar ya. Çaydanlığı getirdim. Çayı da Türkiye'den getiriyorum. Burada da aynı marka var sanırım ama. Daha zeytin. Abi Türk kahvaltı içinde olan her şeyi özlüyoruz açıkçası. Evet, kesinlikle. O yüzden kendi imkanlarımızla evde Türkiye'den ekleyelim. Ya da gelenler bize getiriyor. Gelenlerden rica ediyorsunuz ama değil mi? olmuş oluyor ya bir yerden sonra artık. Evet. Sucuk vesaire onlar burada bulamazsınız. Var ama şey var ama aldım çayı. Aldım. Tamam dikkat et lütfen. Sıcak. Dostlar bu arada Şirin ailesini artık 2 videodur tanıyorsunuz. Şöyle kahvaltı hazırladık kendimize. şöyle Aman alacağız. bu şey düşecek gibi biraz. Tamam şunun üstüne koyarsan düşmez. Heh, Okay, tamamdır. Tamam. Şimdi Hangisini rahat edersin? hiç fark etmez bana. Ay sen söyle. Tam buraya geçeyim fark etmez. Daha güzel. Menümüzde ne var efendim Erçin Bey? Sizden dinleyelim. Ya bugün kendi ellerimle yapmış olduğum bu börekten var. Kendi ellerimle yaptım. Bu şey Orta Doğu'da ben en çok gördüm bu. Evet. Ya abi bir de Poğaça tarzı diyeyim poğaça tarzı aslında. var. Hazır ürün çok fazla var zaten bir de burada. Hani hazır marketten atıyorum işte pilav alıyorsunuz o hazır. Evde ısıtıp direkt yiyorsunuz. İşte tavuk alıyorsunuz direkt ısıtıp yiyorsunuz. O şeyler çok fazla var hani burada. Bir zaatarlı Zahterli var. Bu ortada hamur var, meşhurdur. hamur işi. Bu pizzamsı bir şey. Patates. Şundan, bundan. Bu da kavurmalı yumurtamız. Abi. Evet, Kaç ve yumurta var? kruvasanlar var. Bugün 13 var. 13 var arkadaşlar. Ben Hayır. önce şaka yapıyorlar 15 zannettim. tane kırdım. 15 mi? 15 mi gördün? 15. Aynı Ben önce şaka yapıyorlar zannettim. Sonra bir baktım ikisi de sporcu olduğu Ya 10 için. tanesi Dedim ki benim. normal. Aynen 10 tanesi 4 onun. tane Hacer'in, Bir tanesi de benim. Nasıl bırakacağım? Seni düşündün yani bu arada. Kruvasanlar Kruvasanlarımız var. Şurada sadeler. Peki nasıl güzel yapıyorlar mı burada? Kruvasan güzel. En iyisi. Yani burada aldığımız en güzel kruvasancı. Çünkü burada Suudi Arabistan'a dünyanın birçok yerinden böyle mutfak getiriyorlar. Evet. Aslında en iyi mutfaklar demeyeyim de en iyiye yakın, kaliteli, lezzetli şeyler getiriyorlar. Alım gücünün yüksek olması burada etkili oluyor. Heh, Sen evet. gittiğin zaman mesela işte sucuklu yumurta ama böyle yarım kangal sucuğu kesmiş oluyor içine gerçekten. İşte atıyorum baksana üstüne koyduğu zahtere bak yani. İşte o yüzden bu tarz şeyleri alıp yediğinizde burada bir lezzeti oluyor. Evet. Bu da aslında paranın gücü. Sizle sohbet ettiğimizde de bunu kesinlikle konuşuyorduk. öyle, kesinlikle öyle. İşte bir yandan kötü. Peynir de Türkiye'den değil mi? Yoksa Burada buradan mı? bulduğumuz bir Türk markası evet. Sütaş süzme peynir reklamda. Bu sıcak mevzusunun abi çok kötü ya. Arabayı güneşe koymanın en sıkıntılı yanı Abi da kapalı bu. otoparkta inşaat var. Yanıyor, O yüzden yanıyor, çekemiyorum. yanıyor. Çok kötü ya. Havalandırmadan gelen ilk hava da kaynar olduğu için Hani şöyle size bunu tarif edebilirim. Hani yemek yaptığınız fırında ve fırının kapağını açtığınız yemeği kontrol etmek için. O Aynen. anki gelen sıcaklık işte burası sürekli geliyor. bayağı kötü yapıyor ya ilk başta. O zaman istiyorsan bir fiyatlara bir bakalım. Olur bakalım. Etraftaki Bugün elektronik. kaç derece hava yazıyor mu burada? Abi şu an 44. Yazmıyor. Ve şu an 44 yazıyor Ha ya. yazıyor arabanın orada. Ve şu an Şuraya şey bak. tutamıyorum bu arada ama. Direksiyonu mu? Oo sıcak harbiden ha. Şimdi bu muhit merkeze yakın bir yer mi? Abi burası merkeze yakın. Uzak değil. Burası Kurtuba olarak geçiyor. Ne kadar burada mesela ev fiyatları, ya da kiraları? Abi Suudi Arabistan'ın bence en büyük sorunu ev fiyatları. Yani tek sorunu ve pahalı olan şey ev fiyatları. Onun sebebi şu, çok fazla burada insan var. Yani çok fazla buraya expat geliyor, çalışanlar geliyor. Yani Ve yabancı göçmenler. Aynen, yabancı çalışmaya göçmenler gelen geliyor abi. göçmenler. Bu yüzden ülke yani Riyad küçük olduğu için ve burada büyük binalara izin verilmediği için ev anlamında iş merkezleri büyük. iş Apartman merkezleri var. dikemiyorlar öyle yüksek. Apartman dikilmiyor abi. O yüzden de az ev var ve fiyatlar yüksek. Ortalama olaraktan atıyorum 1+1 evin fiyatları minimum 2000 riyalden falan başlıyor ama 2000 riyal. Aynen, Aylık yani- kirası. aynen kirası ama burada şöyle bir durum var. Burada kiralar genelde 6 aylık ya da 1 yıllık peşin ödüyorsunuz. 6 ay ya da 1 yıl peşin Aynen veriyorsun. öyle. Bir yıllık anlaşıyorsun, 6 aylık peşin veriyorsun, 6 ay bittiğinde bir 6 ay daha verip o şekilde kalıyorsun. Bizimki öyle mesela. Eğer aylık işine girersen bu sefer atıyorum normalde yıllık kiraladığın 2000 liraya denk geliyorsa Aylık kira aylıkta 2000. 4000'e falan denk geliyor yani. He tamam. Yıllık parayı verirsen aylık 2000 riyale denk geliyor. Evet. Eğer ay ödeyeyim dersen hop 2 katına, 1,5 katına Kesinlikle çıkıyor. üstüne çıkıyor. Ve burada bak şöyle söyleyeyim. Hep şu tarz evler yani fark ettiğim 2 katlı, 3 katlı Bir en de burada fazla. abi servis apartman çok var. Dediğim gibi şimdi burada çok fazla göçmen olduğu için Ha bu servis apartman sağ tarafta mesela evet. tamam. Aa, bunlar şey 1+1 daire gibi düşün genelde. hı. Oturma odan var, yatak odan var. İçerisinde küçük bir mutfağın var. İşte buzdolabının, televizyonun falan var. Oturma odan var. Bu şekilde Şey kuruluyor. stüdyo daire gibi Aynen, aslında biraz stüdyo- da. stüdyo Daha daire gibi. ucuzdur. Daha ucuz
değil aslında, şu yüzden daha çok abi otel konseptinde. He tamam. Her şey otele ait. Otelin işte günlük seni temizliyorlar, çamaşırlarını yıkıyorlar vesaire. Buraya gelen böyle kısa süreli ekspatlar, işte göçmenlerin bir kısmı bunlar da yaşıyor. Anladım. Şu an bir AVM'ye geldik değil mi? Evet. Biliyorsunuz da AVM kültürü var. Yani insanlar başka türlü bir yerde vakit geçiremiyorlar. Çünkü sıcak. Ve AVM'nin içi buz gibi, dışarı bir adım atıyorsun 40 Yanıyorsun. derece, AVM'nin içi 20 derece. Ve şöyle bir durum Hasta daha var. olmuyor musunuz abi ya? Bir Abi öyle bir öyle. hasta olsun, hatta o yüzden eşim hani Hacer sürekli yanında uzun koluk taşıyor mesela. AVM'ye gidiyorsun, üşüyorsun AVM'de. Evet. O taşı, o yüzden mesela böyle sürekli grip oluyorsun. You are very welcome here and you are my brother. Thank you so much. Thank you so much abi. No problem. Şükran. No problem. No Şükran. problem, habibi. Cheers. Hamid, see you brother. Abiden izin aldık da şimdi bir alışveriş merkezinin içindeki elektronik mağazasındayız. Evet abi, PlayStation'dan başlayalım. Evet abi. Şimdi PlayStation, öncelikle Suudi Arabistan'ın para birimi Suudi Arabistan riyali. Evet, Suudi Arabistan riyali. Bugün itibariyle bir Suudi Arabistan riyali 10.5 TL'ye denk geliyor. Yaklaşık 11 lira gibi Yaklaşık diyelim. 11 lira, doları da sabit 3.76, yani bir Amerikan doları 3.76 Saudi lirayla denk geliyor. Sabitlemişler. Evet. Tamam. Evet. Şimdi burada ne var? PlayStation Pro değil mi? Beş. Düz. Tamam. PlayStation 5. 5. Diskli olanı bu. 2299 Saudi riyal. lirayla. Şimdi burada pahalı şu anda. Aha. Abi burada sürekli indirim oluyor. Suudi Arabistan'da sürekli bir indirim var. Sürekli indirim çılgınlığı var. Ben mesela bunu çift kollusunu 1900 riyale aldım. Ben Ekim'de almışım mesela 1900 riyale abi. Çift kollu aynı şekilde ve benimki de aynı CD'li. Bu yaklaşık 25 bin liraya falan Aynen, geliyor şu an 25 bin liraya Peki falan ben mesela geliyor. bunu aldım diyelim. Evet. Ülkeden çıkarken vergi indirimi vesaire bir şey alacak mıyım? Abi eskiden burada tax free yoktu. Hı hı. Fakat bazı yerlerde şu an çıkışta tax free alabildiğini söylüyor ama onun için de çok yüklü miktar bir alışveriş yapman lazım. İşte atıyorum 50 bin riyal, 70 bin riyal gibi bir barem var. Tamam, barem olabilir. Aynen, Tamam, barem var. Anladım. Ondan sonra alabiliyorsun. Televizyona bakalım hemen. Burada bu bayağı büyük ya. Abi, İnsanların TCL. normal evine koyabileceği bir televizyon bakalım bence. Evet, bu tam Suudi insanların evine koyabileceği televizyon bu. Gerçi Dünkü gittiğimiz 50 lira düşününce mesela doğru. Ya buna koyabiliyorsun abi evine. Ne kadar bunun fiyatı? Abi sana olur fiyatını söyleyeyim ben. 9000. 9 bin liraya, 90 bin lira. Of, 95 bin lira falan. Aynen, hemen. QLED. Ya çok büyük bir salonun olması lazım ya. Evet. Bugün burada böyle farklı boyutlarda televizyonlar var ama fark ettim hepsi kocaman ha. Abi hep büyük. Hepsi kocaman. Burada MacBook'lar var arkadaşlar. Bu neymiş? MacBook Pro 14 inç. Burada fiyatları yazıyor. İşte hafızası 512 GB'lık var, 1 TB'lık var. Bunlar da RAM 16 GB'lık ve 24 GB'lık RAM. Mesela ne kadarmış? 24 GB RAM, 1 TB hafıza, yaklaşık 9.000 riyal. İşte onunla çarp 90 bin lira civarı, 95 bin civarı falan 95 bin yapıyor, lira civarı. Farklı renkleri var bu arada 14 inçlik MacBook Pro'nun. Burada mesela 16 inçlik Sanırım bu MacBook en Pro büyük. var. Evet. 48 GB RAM, 1 TB hafıza, 17.600. Evet ama bu M4 işlemcili, en son çıkan işlemci. Burada iPhone 16 Pro Max var. 1 TB'lık iPhone 16 Pro Max 7.000 riyal Riyal, diyelim. evet, aynen ne kadar öyle. yapıyor? 75 bin lira civarı. TL civarı bir şey. Bu en pahalı telefon Aynen, bu şu arada. anda bu en pahalısı. Samsung da gösterelim. Sadece iPhone göstermeyelim. Burada mesela Samsung S25 diyor. 3500 riyal. Bunun özellikleri nerede? S Plus o. S Plus mı? Aynen. S25 Plus. Abi Airfry, bunu Hacer görmesin. Abi çok aşırı kullanışlı o Airfry'ler. Özellikle bizim gibi hani karı koca çalışan çiftler için vesaire. Kolay abi. Buna geliyorsun, tavuğunu, balığını, etini koyuyorsun. Abi patates de olabilir. Kapatıyorsun, basıyorsun bunu, 20 dakika sonra her şeyin hazır. Ne kadarmış bunun fiyatı? 1100 Ve diyelim. gerçekten sağlıklı. Yani yağ koymuyorsun, herhangi bir katkı maddesi koymadan hepsini tüketiyorsun. Bu yeni model, bu 1100 riyal. Yani yaklaşık 11 bin lira civarında. Bu biraz daha pahalı. İyi mi bu marka? Ben Bayağı iyi. bilmiyorum. Yok, Ninja gayet çok iyi. Türkiye'de satışı var mı tam emin değilim. Yani İngiliz markası Ninja zaten. Ama abi mükemmel. Burada dondurma makinesi var yine Ninja'nın. Dondurma makinesi. Evet, burada bayağı meşhur. Nasıl yapıyor? Yani buraya koyuyorsun. aynen abi, Meyveni bilmem ne malzemelerini buraya koyuyorsun. Açamadım. açamadın. Neyse, Kardeşim kırmayalım. güçlü değilsen söyle, ben yapabilirim yani bu arada. Hadi açtım. Bak o şey lafı dedi. Dur kırma da Neyse, boş ver. Belli ki bu gelmek Ha, yemek gelmeyecek. Nasıl bir şey acaba bu ya? Bak Abi ice, buraya little sütünü ice cream koyuyorsun. bilmem ne. Milkshake yapıyor. Gelato dondurma demek. Frozen yoğurt. Alayını yapıyor. Bu ne kadarmış?
1300. Al 1300 bunu lira. evinde dondurma yap abi. Abi- Doğal meyveni koy, Ya sütünü yanlış koy. anlamadan giderim zaten orada doğal meyvelerden dondurma alırım daha iyi. Bunu uğraşmam abi ben. Uğraşmaz. Abi bunlar var burada. Onu söyleyeyim istiyorsan. Abi bunlar hava temizleyici. Şimdi burada çok fazla nem olmadığı için Suudi Arabistan'da ve hava bir pisliği olduğu için abartı. Yani şey burada Çöl iklimi şöyle abi, abi hani fırtına çıktığı fırtına zaman. çıkıyor. O yüzden abi evlerde genelde hep bunları kullanıyoruz. Evi nemlendiriyor, havayı temizliyor ve daha bir ferah uyku uyumamızı sağlıyor kesinlikle. Kanka siz buraya taşındığınızda bütün eşyaları kendiniz mi aldınız yoksa Evet. eşyalı eve mi çıktınız? Abi eşyalı eve çıkabiliyorsun, kendiniz alabiliyorsun. Bir de kendimiz almayı tercih ediyoruz. Çünkü biz ona kalacağımız için hani uzun vadeli. Abi eşyaları kendimiz aldık. Burada hani buzdolabı fiyatları var. Bunlar biraz daha böyle basit buzdolapları. Aynen öyle. Şurada biraz daha Ya cafcaflı aslında şöyle buzdolapları söyleyeyim. var. 700 Ortalama bir şeye bakalım mesela ya. Ortalama bir şeyden abi 1500-2000 lirayla alabilirsin. İyi bir şey alabilirsin. Yaklaşık 15.000 lira gibi. Aynen öyle ama ortalama hani minimum 700-800 riyalden aklına ne kadar et istersen. Hah gördüm. 700-800 riyalden başlıyor fiyatlar. Hatta 300 riyale falan küçük buzdolaplar falan da var hani. O şekilde insanlar işlerini görebiliyor. Yani 3-4 bin liralık bir şey de alabilir, 15 bin liralık da Abi, alabilir ama daha pahalıları Üstü da... 15-20 bin riyallik buzdolapları da var yani çok büyük. Ama abi ortalama bir insan için 2000-2500 lirayla çok iyi bir LG olur, hani Samsung olur, bilindik markalardan Bilindik markalardan. çok rahat alabilirsiniz. Açıkçası klima ile ilgili bir bilgim yok. Hani bir 18'i bir 21'lik falan hani diye bir şeyler biliyorum. Şöyle abi- fiyatlara bakalım sadece abi. Benim gördüğüm klimalar 2000'den başlıyor. En ucuz gördüğüm bu arada o. 2000 riyal. Yani 20 küsür bin lira. En pahalı gördüğümde 3000 küsür riyal gördüm ben. Şöyle bir göz gezdirdim de 3000 küsür 3200 riyallik var. falan Ama yani. bunlar bilmediğim, daha önceden duymadığım markalar. Yani şöyle 20 bin lirayla 40 bin lira arası gibi bir fiyat Evet. klimalar. Burada klima olmazsa olmaz ya. Abi, İnsanlar yaşayamaz bak, yani sıcakta. sen bugün evdeyken atıyorum elektrik gitti. Elektrikler bir gitti süre. bir ara. Abi burada Hemen başına evin gelecek- sıcaklığı hemen değişti. Burada başına gelebilecek en kötü şey evdeyken elektriğin gitmesi. Çünkü klima çalışmıyor. Çok nasıl peki bu elektrik gidip gelme olayları falan çok Ya sık oluyor mu ya da uzun açıkçası- süre oluyor mu? Yani birkaç defa biz bunu yaşadık. Gerçekten böyle 5 dakika falan sürdü yani uzun süre hiç sürmedi. Bugün de 10-12 dakika falan. 15 dakika bile sürmedi bak, yani. Şu an kadar ki ben 2 yıldan beri buradayım. En uzun sen gördüm biliyor musun? Arkadaşlar şimdi Kolombiya mağazasına geldik. Burada birkaç tane ayakkabı fiyatlarına bakmak istiyorum. Şöyle güzel trekking ayakkabıları var. Mesela bu bak günlük hayatta da giyersin bunu. Günlük hayatta Gayet güzel gayet abi. kullanırsın. Ne kadar fiyatı? İçinde yazıyor. Hemen mu? 579 Altında liraya. yazıyor. 579 lira. Yaklaşık 6.000 lira gibi. 6 bin lira civarı evet. Başka bir tane daha ayakkabıya bakalım. Mesela şu yanındaki. Bunun da şurada yazıyormuş fiyatı. 699 riyal. 7,5. 7500 yaklaşık 8000 lira. Şöyle bir şey var biraz daha sportif. Sportif. 329. Ha, bu üstü hava alan. Gore-Tex değildir bu. Ne diyor? 329. Bak indirim. %40 indirime girmiş Evet, bu. abi bu Bir de beğendim. indirim dönemleri oluyor değil mi burada? Abi indirim dönemleri oluyor. Abi yani burada 12 ay boyunca mutlaka bir indirim dönemi oluyor zaten. Yaz geldi, kışa merhaba, bayram, seyran, işte ulusal gün Hayırlı vesaire. cumalar, hayırlı cumalar. Abi vesaireler. sürekli indirim oluyor. Aslında tabii ülke böyle kelime oyunları abi size alışverişe teşvik ediyor. Bu çok Evet, güzel bir şey sürekli yani. bir harcama oluyor. Ama indirim sürekli yapılıyor. Gerçekten indirim yapılıyor burada. Ya bunun aynısı kuvvetle muhtemelen Türkiye'de buluruz bunu. Burada ne kadar hemen fiyatına 100 küsür falan olması lazım onun. fiyat yazmıyor da benim çok hoşuma gitti biliyor musun bu? Ya çok Flash, üzücü bir şey flash, aslında flash. yani bu kadar fazla kat ve kat bize pahalıya Ya bu satmaları çok Kolombiya'da üzücü bir şey ya. sıkıntı var sadece. Özellikle böyle mağazalarda. Abi sana medium Yokuşta ha. Değil mi? bir şey söyleyeyim mi? Ne diyorsun? İlk defa bir ürün kolabilyesinin yakışını gördüm. Satıcı geçme. gibi böyle. Dalga geçiyorsun şu an. Abi bundan tek kaldı elimizde falan diyormuş. Büyük ihtimalle öyle bak. Ortaya ürün koymuşlar. Bunlar büyük ihtimalle sezon şeyi. Yani tek kaldı. Stok bitiriyorlar. Ya mevsimlik Bunun abi. fiyatını. Hello. Can I ask a question? How much is this? Ablayı çekme desen. Aha. Yeah, price please. 119. 119 119. Ha, 119 ha. Thank you so much. 119. riyal. Yani 1000 TL, 1500, 1400 TL Maksimum filan. kadar yapıyor. Bizde ne kadardır acaba bu ya? Yani abi açıkçası Güzelmiş lan ama. uzun zamandır Türkiye'de alışveriş yapmadığım için fiyatları bilemeyeceğim. Güzelmiş ama yakıştı lan. Ben bir düşüneyim bunu. Tamam düşün buralardayız zaten. Buralardayız. Ama sana güzel o. Çok hoşuma gitti. Mesela güvenlik konusunda da böyle arada böyle tak diye millet alıp yürütebilir ha. Abi yapılır mı? Asla bir şey yok burada. Yani mesela Mesela ben Güney kaç kere... Amerika'da bunu buraya koy geçmiş olsun. Ha, abi yani ben kaç kere telefonumu masanın üstüne bıraktım. Unuttum, gittim, tekrar geri geldim. Cüzdanımı bir kere düşürdüm. Aynı şeyi düşürdüğüm yerde geri buldum
fark ettin mi? Mağazalarda hep kadınlar çalışıyor. Evet. Hep kadınlar. Özellikle bu tarz satış şeylerinde kadın oranı daha fazla. Hemen şöyle ablalarımıza teşekkür edip çıkalım. Thank you so much. Şükran. Thank you. Şükran. Çok fazla çekmemeye çalışıyorum ablaları rahatsız olmasınlar diye. Şimdi elektronikçiler mağazasının oradan AVM'ye girmiş bulunduk hani. Gezmeye başlıyoruz. Bağlantılı hepsi birbirine. Hiç çıkmadan saatlerce vakit geçirebiliyorsunuz. Restoranlar, kafeler, işte bir sürü böyle mağazalar. İnsanlar bir giriyor abi saatlerce. Çoluk çocuk aile Hatta takılıyorlar. Bak, şimdi şey diyecektim, unuttum söylemeyi. Abi hava sıcak oluyor ya mesela şimdi. Dışarıda yürüyüş yapamıyorsun değil mi? Hı hı. Dışarıda yürüyüş yapamadığın için bazı insanlar geliyor abi yürüyüşünü burada yapıyorlar. Ve bazı AVM'ler de çok büyük ya. Yürü yürü bitmez. Abi çok mesela bu AVM çok fazla aşırı büyük değil ama birkaç AVM ve gerçi adamlar yürüyüş yolu yapmışlar zaten abi halk için. Serinde, yürüyüş tabii. klimalı havada Aynen elde su şeyleri. takılıyor. İçme Amcalar, suyu falan teyzeler da oluyor diyor. bazılarında ya. Böyle sebil koyuyorlar, Abi içiyorsun. sebil koyuyorlar ve şey çok özellikle dışarılarda. Abi bazı hayırsever yardımsever insanlar abi sürekli dışarılara su dağıtıyorlar. Abi bu günlük kahve. Daily Coffee diye bir şey var burada. Starbucks'ta mesela burada. 7 riyale daily kahve alabiliyorsun. Bu arada abi Ice Americano'nun küçük boyu 10 riyal. Büyük boyu 15 riyal. Yani 100 lira, 150 lira. Aynen öyle. Minimum 100 liradan başlıyor Ice Americano'lar. Ortalama sanki böyle 170-180 liraya kahve içiyorsun Aynen. gibi. Aynen öyle hocam. Ha mesela Ice Cafe Latte diyor, küçük boyu 17. Yani 170 TL değil, 180 TL diyelim. Türkiye Büyük boyla fiyatlarını 21 için kıyaslayamayacağım. Yani Evet. 220 TL diyelim. Aynen öyle bana. İşte espresso macchiato, solo olan, küçük olan 11, dublesi 15 liraya. Yani aşağı Ama- yukarı 150-200 liraya Aynen öyle burada ama Starbucks'ta tabii kahve Starbucks'ın içebiliyorsun. her zaman için fiyatları diğerlerine göre yüksek olduğu için ama dışarıda başka bir kahvede küçük boyu Americano'nun fiyatı 7 riyalden başlıyor. Ha 70-80 liraya. Tabii minimum hani dışarıdaki diğer kafelerde abi 7 riyal 8 riyalden başlıyor. Ama fark ettiysen burada bir Starbucks kültürü var. Abi Herkes çok fazla gidiyor. var. Çok kalabalık. Mesela bu boştu. Büyük ihtimalle saatten kaynaklı Abi şu an olarak. zaten kaynaklı hani ama şöyle bir durum var. Sadece Starbucks değil, Dunkin' Donuts, Krispy Kreme falan bu korkunç Bu yani. Amerika'daki fast food zinciri, kahve zincirlerin hepsi burada var neredeyse ya. Ciddi anlamda ne bilindik varsa, mesela kruvasanı iyi yapan bir dükkan mı Fransa'da? Burada açmaya çalışıyorlar. İyi bir Japon restoranı mı? Burada açmaya çalışıyorlar ki kendi vatandaşları, yurt dışından buraya çalışmaya gelen göçmenler bunlardan faydalansın ki kalsınlar. Hani tutmaya çalışıyorlar aslında bu Abi işte insanları şu var. burada. Şimdi sen abi buraya bu kadar eğer yurt dışından göçmen kalifiye elemana getiriyorsan bu insanlara bir şekilde burada tutman lazım. Evet. Abi çok sıcak. Mesela bak dünyanın en şey markaları var, bilindik markaları var burada. Abi bütün markalar işte hani isim vermem ne kadar doğru bilmiyorum ama Ya- bütün üst seviye markalar burada var. Arkadaşlar şimdi bir markete geldik. İlk olarak et fiyatlarını göstermek istiyoruz sizlere. Abi bu sabah bana anlattığın olayı senden tekrardan rica ediyorum. Abi şimdi burada şöyle bir durumumuz var. Burada markete gittiğiniz zaman abi Avustralya eti, Brezilya eti, Hemen Japon şöyle eti, göstereyim. aynen Hindistan eti ve Suudi Arabistan lokal etleri diye ayrılıyor. Hepsi yazıyor abi burada. Mesela bakın Suudi Arabistan, Avustralya, burada Hindistan var, Brezilya var, Yeni Ve bu arada Zelanda fiyat var. farkı da oluyor. Avustralya var. Fiyat farkı da oluyor. Fiyat farkı. Abi mesela Yeni Zelanda etlerine bakalım. Burada Yeni Zelanda ve Avustralya'nın etleri için çok lezzetli diyorlar. Abi doğası geliyor oradaki hayvanların. Ne kadarmış? 80 riyal abi bu. 730 Kaç kilo? 730 gram. Yani kilosu 110 riyalmiş. Kilosu 110 Aynen. riyal. Kilosu 110 riyal yani 1100 lira TL bazında diyebiliriz aşağı Ama yukarı. şey Yeni Zelanda eti. Aynen. Bu Yeni Zelanda şey. Gel abi böyle biraz daha. Şimdi Brezilya'ya geldiğimiz zaman burada fiyatlar bir tık daha aşağı düşüyor. Mesela Brezilya abi 1 kilosu 62 riyal. Mesela aşağı yukarı yarıya fark etti yani fikri. 1 kilosu abi bu gördüğümüz etin Yani 650 TL civarı. Brezilya eti. Aynen öyle. O zaman bu bayağı lezzetli ki bu kadar pahalı. Bu arada gerçekten arada tat farkı var. Hani ben yani yemek yemeyi çok severim ama ben yerim abi. Benim tat çok şey değilim. Mesela bu da ucuz. Suudi Arabistan eti diyor. Abi bu 89 35. riyal. Ama kaç gramı bu? 390 gramı. Kilosu 90 riyal bu. Ha kilosu 90 riyal. Aynen. Tamam. O zaman Ama o kadar bu da ucuz değil. şöyle bir şey var. Bu etin başka bir şey galiba. Yani pirzola tarzında bir şey. Evet kemikli. Aynen bu kemikli. Bak burada da var pirzola. Ama ben sana şunu söylemek istiyorum abi. Ortalama 1 kilo et yani Suudi Arabistan etini ortalama 40 liraya alabilirsiniz. 40 riyal. Aynen ortalama Burada 40 liraya mesela falan. genelde böyle şeylerden mi alıyorlar? Marketlerden mi alıyorlar yoksa kasap kültürü var mı? Abi kasap kültürü varmış ama ben hiç kasap kültürü daha denk gelmedi, görmedim ama
kasap kültürü burada varmış. Kuzu eti abi. Bacak 52.90 riyal. 53 lira yani 600 lira civarı 1 kilosu şu etin. 1 kilosu 600 lira. Kuzu eti aynen öyle. Burada kaburga var. Bu biraz pahalı çünkü lezzetli 120 olur. riyal. Burada omuz var. Kuzunun omzu 90 riyal diyelim. İşte hayvanın Ama biliyorsunuz mesela yani aynı 45 riyal market kültürü ya. Pakistan Pakistan. veal. Bu böyle bu inek eti direkt. İnek eti. Bu direkt inek eti abi 45 liraya. Anladım. Sen de yani ortalama 40 liraya falan alabiliyorsunuz 1 kilo eti. Ya burada da mesela var Ha, bak lokal mesela et. Lokal beef. Kemiksiz abi 45 riyal. Yani 450-500 lira arası. Bak burada daha da Burada ucuzu şeyler var. Aa, pardon, özür Hamburgerlikler, dilerim. köftelikler falan. Bu camel mesela. Ha bu deve eti. Abi deve eti. 37 riyal abi kilosu deve etinin yaklaşık 400 lira. Aynen öyle. 400 lira. Bak şu ikisi deve eti. Bu 450-500 lira arası. Bu da 350-400 lira arası kilosu deve eti. Fark ettin mi bak renk o kadar şey değil, farklı değil ya. Belki tat birazcık değişiktir ama Abi evet. ya da sertlik. Tat farkı var. Seven insan çok seviyor. Sevmeyen de benim gibi çok fazla hani sevmiyor. Restoranlarda peki deve eti Var. tüketiliyor mu çok? Zaten orada yazıyor abi şeylerden. Lamp mı istiyorsunuz, deve eti mi? Alabiliyorsunuz ama iyi bir hani şey diyorlar mesela. Deve etini yemek istiyorsanız iyi bir restoranta gidin ve iyi bir pişsin. İyi pişirmeleri lazım. Aynen öyle. Burada da Mısır usulü sosis var. İşte beef kebap diyor, köfte diyor vesaire vesaire. Bu balığın türünü bilmiyorum ama bayağı büyük bir balık. Kilosu 20 Kilosu 220-230 TL Evet. civarı bir şey. Burada Abi, çeşit çeşit somon balıklar var. Somonun kilosu 80 riyal. Ha bu arada mesela şu an mesela 80 riyal genelde. Biz abi indirim günleri çok oluyor mesela abi. İndirim günü olduğunda 2 kilo alıyorsun. 40 liraya alıyorsun indirim günlerinde. Biz çok aldık. Balıkta vesairede de indirim Abi oluyor. her zaman indirim oluyor. Bir de ya hani kilosunu 40 lirayla somon alabiliyorsun yani 400 lira kilosu. Burada çeşit çeşit karidesiydi, yengeciydi, ahtapotuydu. Bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle göstereyim sizlere. Çeşit çeşit. Dilediğinizi hemen abilerimiz arka tarafta hazırlıyor, veriyor. Ve bu çok güzel abi. Burada abi söylüyorsun istediğin şekilde kesip paketleyip sana veriyor abiler. Bu ne balığı acaba ya? From Tabuk Farms. Şey balığı bu. Çiftlik balığı. Çiftlik balığı Farms. Çiftlik Tabuk'tan balığı geliyor. ama çok garip lokal bir balık. Yani bu muhtemelen çiftlik olan tatlı su balığı. Şöyle yumurta yumurta fiyatları. bakalım hemen. Bu gezen tavuk. 22,5. 230 lira diyelim. 200 lira. Kaçlı bu? 15'li. 15. O Ama pardon şu- 30'lu özür dilerim 30'lu. Şu 15. O Abi 15 bunlar mi? gezen tavuk falan muhabbeti var ya. Ha tamam. Ekstra büyük. Ama abi ortalama 20 lirayla 30 yumurta alabilirsiniz. 200 liraya 30'lu yumurta Aynen alıyorsun. öyle. Benim 15'li gösterdiğim size 15'li 230 lira ama dediğin gibi biraz daha o iyi yumurtadır diye düşünüyorum. Evet hani. Burada işte markette ne varsa aslında onlar var. Ben sadece sizlerin çok merak ettiğinizi düşündüğüm şeyleri işte et fiyatıdır, balık fiyatıdır, yumurta fiyatıdır bunları genelde insanlar merak ediyor. Bir de alkol fiyatı merak ediyor ama Suudi Arabistan'dayız. Burada alkol tüketilmediği için. Kanka bozdun ha. 2 dakikada çıkışı bozdun ya. Bak abi fiş veriyorlar tamam mı alışveriş yaptığınızda. okut Yani abi. fiş alıyorsunuz, okutuyorsun buraya. Okut. Bak şu uzun olan kısmı okutacaksın. Bak okuttuk. Ha tamam. Free, Tamam, free. Go. Gel. Ablalar da çıkamadı daha demin. Bütün sporcular böyle mi içiyor? Ay dur bakalım kanka. Yok be. Ya ben ekstra bir özellik kattım kendime. Nevi şahsına münhasır. Çünkü Hacer de çok dalga geçiyor bu içinden. Abi evet ben mesela gece kalkarım abi. Yani benim mutlaka uyurken yatağın başına su olur. Abi gece kalkarım bir tane su içerim tak 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 tak. Hacer uyanır ve bana kızar. Yavaş iç. Abi su nasıl yavaş içilir ki? Onu ben kan içmek istiyorum. Kral. Ama böyle de içim. Abi bak içim yanmış bak dışarısı 50 derece dudaklarım kurumuş. Abi ben böyleyim yani. Trafikte canlanmış bayağı. Çıktığımızda böyle değildi. Abi ben sana söylemiştim. Özellikle iş günleri hafta içerisinde saat 4 ile 9 arası her tarafta trafik var. Bir de burada tatil günleri cuma cumartesi. Evet. Genelde insanlar hafta sonları benim anladığım AVM'lere kaçıyorlar. Abi özellikle yani yaz döneminde yapabilecek başka bir alternatifi yok. Arkadaşlar şimdi bir galeriye geldik. Burada lüks araçlar var. Abi direkt sana şunu sormak istiyorum. Sen 2 senedir burada yaşıyorsun. Çok sıradan bir şey değil mi burada Abi, lüks evet, araç görmek? ilk geldiğimde bana çok aşırı pahalı hani geliyordu bu araçlar. Ulan Porsche görüyorsun her yerde Bentley çıkıyor, Ferrari falan çıkıyor. Şey geliyordu hani ama şu an mesela Mercedes, BMW falan benim için çok lüks sayılmıyor yani o şekilde gelmiyor.
Artık bunları görünce belki biraz yolda şaşırıyorsundur. Ama böyle hayran bakıyorsun tabii. Abi burada hemen Lamborghini var önümüzde. Lamborghini'ye başlayalım. Bunun fiyatını Yazmıyor. göremedim bunun fiyatı. ama şöyle arabayı göstereyim sizlere. Dokunmak yasak bu arada. Sadece şöyle içini göstereceğim. Çok ilginç bir araba ya. Baksanıza. Yani ben birkaç kere gördüm sadece bu tarz araba. O da yanından böyle vın diye geçiyor gidiyor. Şurada mesela bunu İnceleyemiyorsun, sürekli görebiliyoruz. bakamıyorsun. Benim öyle lüks araç ya da çok araç takıntım yoktur ama böyle güzel araba gördüm mü bakarım. Ulan derim, kim biniyor hani acaba buna bunlara? da bakılmayacak gibi değil. Bak bunun fiyatları mesela yazıyor hocam. 2.900.000 riyal. O da 30-31 milyon 31 Türk milyon lirası TL'ye gibi. denk geliyor. 2019 model Lamborghini'miz 2019 model. Güzel araba ama rengi de çok güzel ha. Abi güzel. Bu Koyu 2022 yeşil. model gene Lamborghini. 1.7 milyon Suudi Arabistan riyali. Yani 18 milyon Türk lirası civarı. gibi. Abi burada Mercedes var. GT Black Series. Abi ne kadar geniş, fark Abi, ettin mi evet. şeyi? Abi Nasıl bir motor kocaman varsa. motor var yani. Abi çok büyük ama ya. 2.2 Saudi riyali. Yaklaşık 23 milyon 23 Türk lirası. milyon TL. Burada Abi bu Porsche fiyat biraz var. daha düşer burada artık. 1.4 milyon. GTR, GT3 RS. Bu şeyde yok muydu ya? Bu Need for Speed oyunlarında çok Abi bu kullanılan araçlar değil miydi? Porsche değil de şu arabası. bu var sanırım mu? Need for Speed'de falan vesaire. Bak düşün, bizim oyunlarda gördüğümüz arabalara burada biniyorlar ve çok da kolay biniyorlar aslında ya. Belli bir kesim burada o kadar zengin ki arkadaşlar. Abi bu Nissan. Bu Nissan mı? Aynen Nissan. Ha burada aynen yazıyor. Sanırım GTR. Nissan'ın kendine yeni arabalardan bir tanesi. Hocam mesela burada bir Mercedes var. Şu ana kadar gördüğümüz en ucuz araba. Evet. Sanırım bu Mercedes Yaklaşık 6 milyon TL civarı. 6 milyon TL civarında. BMW Aynen, 730 Mercedes. var. Bak, bu arabalar burada çok nasıl diyeyim, lüks kategorisine girmiyor gibi burada. Abi aslında şu var. Suda aslında Mercedes BMW çok fazla tutulmuyor. Tutulan Mercedes BMW'ler zaten en üst segmentler. Abi Rolls Royce. Yaklaşık 1 milyon 16 milyon 550 bin TL. Saudi riyali. Yani ama içine böyle oturup şey yapmak isterdim ya, o konforu. Yani Hissetmek isterdim yani, bir deneyimlemek güzel olurdu. Arka tarafta böyle Jeep'ler var arkadaşlar. G-Class. Mercedes'ler var. Siyah Ferrari çok severim. Abi üstü açık, bu coğrafyada biraz zor iş. Burada fiyatı yazıyor. Çok güzel ya. Şöyle biraz yaklaştıracağım kamerayı. Direksiyonu. Ama mesela çok şey geliyor bana. Alçak araba yani. Abi. Oo bu 30 milyon Türk lirası, 31 milyon Türk lirası gibi. O zaman Bentley var yan tarafta. Cybertruck değil mi o? Aynen Cybertruck. Burada bir tane daha Ferrari var. Bu 2 milyon ya, bunda bir şey yok. Alırız ya bunu. Biraz çalışsak alırız. Ve Cybertruck. 650 Bu arada bin Cybertruck Cybertruck ya. alınır. İlk defa ben böyle canlı görüyorum 6,5 milyon TL. 6,5 milyon TL Cybertruck. Bu arada şimdi ben daha pahalı araba fiyatları Türkiye ile kıyaslarsak eğer çok farklı fiyatlar var. Yani 3 milyon 3'te 1'i fiyatına falan denk geliyor. Burada daha ucuz. 3'te 1'i fiyatına. Ben ilk defa bir Cybertruck görüyorum şu an. Ben ilk defa gördüm. Bayağı değişik bir araba ya. Çok değişik be. Mesela neden Bu böyle bir çizilmez tasarım? özelliği mi var bunun? Öyle bir şey var Bilmiyorum ki, sanırım. baksana çok garip yani. Tanktan hallice. Arkası şey galiba, bagajı. Pikniğe mikniğe 4x4 aynen. Aile Ya böyle için ideal Doblo'nun biraz daha aslında. gelişmişi aslında. Yani. Evet. Doblo'nun Zengin gelişmişi Doblo'su. yapmışlar. Hani enişte Doblo'sunun biraz daha. Evet. Bu biraz daha varlıklı bir enişte gibi, böyle prens olan enişte. Abi bu küçükken bizim çizgi filmlerdeki arabalar gibi duruyor ya. Oğlum Çok ya. acayip bir şey ya. Çok garip bir şey oğlum bu. Arkadaşlar bakın, solumuzda bir metro var. Hemen sağ tarafta da bir tane metro hattı var. Kanka burada kaç tane metro hattı var? Abi çok fazla bilmiyorum kaç tane ama şehrin baştan başa sarıyor şu anki metro hattı. Onu biliyorum. Bir de bunun yanında otobüsler var değil mi? Hem otobüslerle hem metrolarla Evet. toplu taşımayı sağlıyorlar. Evet kesinlikle ama fakat çok fazla yaygın değil burada toplu taşıma araçları. Yeni aslında. Evet. Özellikle metro oturtuyorlar. yılbaşında falan açıldı hani. Yılbaşından bu zamana var metro. Abi gerçekten çok kullanışlı bu arada. Hem şehrin her noktasına gidebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik. Hem de Riyad'ın en büyük sorun olan trafikten kurtulabiliyorsunuz metroya. Mesela ne kadar ücret ödüyorsun bir basımda? Abi çok emin değilim ama birkaç kişiyle konuşmuştum. Bir basımlık metro bileti 2 riyal. 2 riyal. Evet, eğer 120 riyal verirseniz de 1 aylık sınırsız alıyorsunuz. Aa çok güzel. Ha şu sol tarafta da finans merkeziydi değil mi? Evet, Kaft.
Dostlar sizleri Eyüp abiyle tanıştırayım. Merhaba. Ben ilk geldiğimde ilk gün mü, ikinci İlk gün, gün akşam, ilk ilk gün gün akşam. tanışmıştık Evet, değil mi? evet. Erçin sayesinde tanıştım ben de. Abi sen 15 senedir buradasın. Yani Yani Suudi evet. Arabistan'la ilgili kafamda hangi soru oluşuyorsa cevabı burada. Doğru. Yani evet 15 sene oldu. Tabii 15 sene önceyle bugünü kıyaslayamayız artık. Yani her şey değişiyor ve gelişiyor. Çok hızlı bir şekilde büyüyor. İstediğimiz her şeyi daha özgürce ve rahatça yapabiliyoruz. Yani o yüzden Son kaç insanların... senedir böyle bir durum var? Yani Ne zaman herhalde başladı? bir 4 senesi falan var. Şunu söyleyebilirim, herkes artık o aklındaki Arabistan algısını bir kırsın. Yani hala Türkiye'de anladığım kadarıyla o algı eski Arabistan algısı devam ediyor. Ama tamamen artık Avrupa'yı bir şehirden bahsediyoruz. Official gece kulüpleri var artık burada. Dünyanın en büyük müzik festivallerinden biri yapılıyor her yılın Kasım ayında. Riyad Festivali yapılıyor artık. Riyad Festivali bitiyor, Cidde Festivali yapılıyor. Ve her sene bu festivalin üstüne bir şeyler koyuyorlar. Çok çılgın alanlar, oyun parkları, bir sürü temalar, gezip görebileceğiniz alanlar. İçinde dediğim gibi bu müzik festivali ve 3 gün sürüyor bu festival. Sadece bu festival sayesinde neredeyse bütün ünlüleri canlı izleme şansı buldum. Tabii geliyor artık yurt Tabii dışından canım insanlar yani. ve şey Pitbull, Shaggy, o DJ'lerin hepsi, David Guetta, Linkin Park, ben Metallica, bir önceki Eminem. gelişimde Jennifer Lopez gibi Evet, o konser vermişti. özel bir festival değil de sergiydi galiba ya da moda ile alakalı bir şeydi sanırım. Bu Onun için online müziğe gelmişti. geçmeleri çok büyük artı oldu değil Ya mi? tabii ki ya Turist geliyor. birçok ülkeye de bu sağlanıyor artık, bize de var. Yani 2 dakika içinde o vizeyi alabiliyorsunuz. Turizm atağının bir parçası ve turizmle ilgili çok şey yapmak istiyorlar. Yani açıkçası herkes bu petrolün farkında, hani bir gün biteceğinin ya da değer kaybetmeye başlayacağının. Artık insanlar farklı araçlara girmeye başladı şimdiden. Otonom araçlar falan piyasalarda biliyorsun. Farklı enerji kaynaklarına ihtiyaç olmaya başladı. Arabistan'da artık hem değişmek istiyor ve hem de farklı kaynaklar elde etmek istiyor. Çok fazla yatırımcı çekiyor şu an. Yani yatırım için birçok imkan sağlıyor. Saudi Made diye bir şey var. Yani Made in China gibi düşün. Burada üretilmiş bir şeyi, daha doğrusu burada bir şey üretmek için böyle bir şey yaptı. Saudi Made yaptı ve sen gelip burada bir şey üretmek istersen ve o etiketi yapıştırabilecek düzeyde bir ürün çıkarabilirsen acayip teşvikler alıyorsun. Türkiye'deki birçok iş adamı arkadaşım şu an gözü burada açıkçası. Uzun süredir neredeyse her hafta bir ziyaretçi ağırlıyorum buradan, Türkiye'den bir iş adamı. İşte Merak burada edip ne gelip yapabilirim? bakıyorlar. Tabii ki çok fazla ilgi çekiyor. Gelen gidemiyor. Burada böyle bir 30'u yiyince bir şey oluyorsun yani. Tutuyor seni herhalde. buralar. Biz de Tutuyor. geldik. Çok ön yargıyla geliyor. Ben tahmin edebiliyorum. Ya. Ön yargıyla geliyor ama ön yargı burada kaldıkça kırılıyor. Her Aynen geçen öyle. gün kırılıyor. Senin kırılmadın mı O mesela? kırıldı abi. Ben bambaşka bir Suudi Değil mi? Arabistan'mış yani. Bu arada ben Aynen. ikinci gelişim. Bu 2 gelişimde de hep sürprizlerle karşılaşıyorum ve ciddi anlamda, çünkü biz büyürken de çocukken hep Suudi Arabistan algımız çok farklıydı. Seni biz bir de bu Riyad Festivali'ne davet edelim. Yani Çok bu merak Rio ediyorum. Karnavalı'nda falan hissedebilirsin kendini. Değil misin yani. abi? Evet. Bak ben çok severim Rio Karnavalı'nı. Belki o kadar olmayabilir. Biraz sansürleyerek de. Sansürlü hali. Ama ciddi Ekim'den anlamda o ön yargım kırıldı ve buranın insanı da, açık söyleyeyim, gerçekten çok nazik. Bir de Türkiye'den geldiğimi söyleyince ayrı bir hoş görüyle karşılıyorlar, bir misafirperverlik oluyor. Kesinlikle. Benim o ön yargım kırıldı. Buradaki insanların Türkiye sevgisi aşikar. Yani yıllardır oradalar, turizm için gidiyorlar. Evet. Ev alıyorlar, arsa Çok alıyorlar fazla. falan. Geçen de Aynen. işte biriyle konuşuyorduk, habire Karadeniz'e tatile geri geliyor. Habire Trabzon'a giden var ya. çok fazla Evet. var zaten buradan. Trabzon, Sapanca'da da işte ben geçenlerde Sapanca'daydım. Orada da bayağı bir Surutlu vardı fark ettiğim. Seviyorlar yani. Müslüman ülkeyiz işte, helal yemek yapıyoruz, ne bileyim işte yeşili çok seviyorlar dediğim gibi. Yani herkes buraya rahatça gelebilir. O turist vizesiyle umre de yapabilirler. Evet. Umre'de yapabiliyorlar turist vizesiyle. Yatırım için gelmek isteyenler bize de ulaşabilir. Biz de yardımcı oluruz. Bir kontak numarası alırım abi ben senden. Tamam. Açıklamalara bırakırım. Tamam. Oradan isteyen sana ulaşabilir. Aynen. Abi de güvenlik konusuyla ilgili bir şey söyleyeyim. Güvenlik konusunda bazen Evet, doğru, insanlar şey güvenlik yapıyorlar. konusu. Ya dünyanın en güvenli ülkelerinden biri bence. Yani eşimi, çocuğumu çok rahatça dışarıya bırakabilirim. Bazen böyle videolar izliyorsunuzdur, işte telefonu bırakıyor test etmek için. Evet, Bir saat test sonra etmek. hala orada falan. Gerçekten öyle. Yok mu? Tabii ki var. Yani her ülkede oluyor. var ama Teknik de olsa oluyor. en azı kadar var. Yani genel anlamda mesela bütün ülkelere bölsem belki risk oranı %20 ise burada %5 bile değildir yani. Alejandro Aslan Bey. Fıstık. Beni çok sevmediği Ama gibi. Korktu şu biraz. kameraya Aynen. saldırabilir. Bak parmağını tutayım. Yani burada
Burada çok rahat büyüyor. Birçok farklı ülkeden arkadaşlar oluyor burada. Öyle avantajlar oluyor tabii ki. Değil mi Aslan? Half kebap, half taco diyebilir Evet ya, bu da bir yarım kebap, yarım takodan yaptık bunu. Meksikalı eşimle birlikte. Yani gayet mutluyuz burada. Değil mi Aslan Bey? Hı? Hadi bakalım. Hadi. O zaman şöyle kısa bir ev turu yapalım hatta sizle. Buraya Aslan Bey, gelmişken. Alejandro Aslan Bey. Aslan Bey'le. Bize evi gezdirin lütfen. Aslan Vamos. Bey evi gezdirir misiniz? Al Erçin Bey, yakala sen bunu. Troll. Zıpla. Gel bebeğim. Çocuk senden korkuyor. Hadi bakalım. Sen çok irisin. Çocuk senden korkuyor. Bak. Hadi gidelim. Bak. Let's go baby. Abi işte yani benim çocuğum yani. Şu an kamerada kalmak istiyor. Şu an onu merak ediyor tabii bir yandan da. Al. Kamerayı vereyim sana. Çocuk diyor ki bu nasıl bir alet? Şimdi Kaç şu anda senedir mesela burada yaşıyorsunuz abi? Hani bu evde. bu evde aslında çok fazla olmadı. 3-4 ay falan oldu. Hayırlı olsun. Ama inşallah burada uzun süre kalacağız bakalım şimdi öyle gözüküyor. Burası yeni aslında bir muhit gibi. Ya şimdi o yüzden böyle birazcık göstereyim dedim. Şimdi böyle projeler var. Şimdi compoundlar var burada. Compoundlar dediğimiz şey yabancıların genelde yaşadığı, içinde havuzlar, spor testleri falan olan bir yerler. Öyle yerlerde çok kaldık ama o alternatifleri kullanan biri değiliz biz açıkçası. Biz biraz daha evciliz. O yüzden böyle bir yer arayışındaydık. Burada bir community yapmışlar. Yani şu an kaldığımız yerde 30.000 tane villa projesi var. Bunun yapılma sebebi de şu. Sürekli bir yeni bina, yeni bir kompleks, yeni bir yerler yapılıyor. Her gün yüzlerce yeni insan şu an buraya akın ediyor. Çünkü Orta Doğu'da baktığınız zaman işlerin neredeyse hepsi bitti. Katar'daki Dünya Kupası bitti. Oradaki firmalar, işçiler buraya geldi. Dubai'de artık doydu bir yere, işte oradakiler de buraya geliyor falan. Yani Orta Doğu'da şu an iş burada. O yüzden her gün yeni insan geliyor. Artık bu da yeni ihtiyaçlar doğuruyor. Yeni evler yapılması gerekiyor. Yolların büyütülmesi gerekiyor ki yolları görmüşsündür zaten. 4-5 şeritten aşağı yol yok ama o bile artık yetmiyor. Neden? Çünkü her gün 200 tane belki yeni araç trafiğe iniyor. Bu da şöyle oluyor. 5 dakikalık bir yol 1-2 ay sonra 15 dakikaya çıkıyor. Birkaç sene sonra şu an havalimanı şehir dışında gibi duruyor. Kesinlikle şehir içinde kalacak Evet, ve yeni evet, bir evet. havalimanı yapacaklar. Daha büyük bir havalimanı Evet, yapacaklar. yani bu şu anki Riyad'ın belki 5'te 1'iymiş zamanında. Zamanında dedim de belki 30-40 yıl önce yani. Şu an onun gibi belki 10 tane daha Riyad oluştu. Çok hızlı arkasından. gelişmiş ve kalabalıklaşmış burası. Vizyon projeleri var. 2030 vizyonu var. O proje biraz daha uzayacak gibi duruyor. Belki 2034-35'e sarkar. Dünya Kupası var 2034'te. Dünya Kupası burada. 2034'te Dünya Kupası burada. 2030'da galiba Expo burada. 2030'da Expo. Yani onlar için Olimpiyatlar var. evet en azından onlar için bir projenin bazı kısımlarının bitmiş olması gerekiyor. O yüzden biraz da acele de var. Fiyatlara gelince pahalı bir ülke mi? Evet. Bence yani bir tık pahalı gibi ama tabii şöyle TL'ye çevirmeyeceksin. TL'ye çevirirsen her şey her yerde pahalı oluyor. Yaşam kalitesi açısından bakarsan bence fiyat, yaşam kalitesi bilmem. Bir fiyat performans konusunda iyi. Bir tek ev fiyatları bence diğerlerine göre bir tık Ev fiyatları artıyor. Aslında bir gizli enflasyon var bu ülkede. Her şeyin fiyatı bir şekilde artıyor. O da tabii arz talepten doğuyor yani. Yani burada çıkacaksın böyle. Çocuğun burada oynayabilir. Şurada otoparkın var. Gizlice. Bakın ne kadar sakin. Bu Etrafta bir muhit sürü- bayağı sakin bu arada. Evet. Etrafta bir sürü ev var ama görüyorsun hiç ses yok, gürültü yok. İnsanlar saygılı ve sadece yerel halkta yok yani. Evler hep bu tip değil mi abi? Ya villa çok fazla var evet. Yani şehrin belki %90'ı villadan oluşuyor. O çok, ben ilk geldiğimde çok garibime gitmişti. Hatta şöyle bir şey olmuş. İlk geldiğinde bizim bir merkez villamız vardı ofisin. Ben biraz heyecanlanmıştım. Şantiyeden gelmiştim çünkü Cidde'den. O villa falan işte ne güzel bir semte geldim. Sonra bir baktım bütün şehir villa. Ve apartman yok. Yüksek Yok, bina öyle görmedim yok, apartman yok, fazla tarzı. yüksek bina yapmıyorlar. Ya gökdelenler falan var tabii de. Ama onlar genelde iş merkezi olarak kullanılıyor. Aynen. Oteller falan. Abi Öyle. ağzına sağlık valla çok teşekkür Rica ederim. ederim. Sana dediğim gibi ulaşabilirler. Ben Her zaman, açıklamalara her bırakacağım iletişim adresini. Evet. Ulaşabilirsiniz dostlar. Gönül rahatlığıyla aklınızdakileri sorabilirsiniz. Benden de çok selam iletin lütfen. Tabii ki. Her zaman.
bir yere gittiğimizde falan her zaman biz de bir Türk ararız yani. O yüzden Evet, danışacak bizi dilimizi bizden bilen. daha iyi anlayan olmaz. O yüzden her zaman buradayız. Her konuda destek oluruz. Eyüp abiye Her zaman ulaşabilirsiniz dostlar. Misafirperverliğin için de ayrıca bir teşekkür Rica etmek ederim istiyorum abi. yani, Çok her sağ olasın zaman. valla. Çok mutlu oldum seni tanıdığıma. Valla ben de öyle. Çok sürpriz bir seyahatti benim için bu. Evet evet. Yani çok keyifli Ama geçiyor güzel açıkçası oldu, ya. evet. Evet, çok keyifli geçiyor. İnşallah dediğim gibi o Riyad Festivali'nde seni bir kez daha ben kendim ağırlarım gerekirse. Abi valla çok mutlu olurum. Merak ediyorum Bayağı çünkü. bir Merak değişik bir ediyorum. çekim olur o. Onu da izleyebiliriz ileriki zamanlarda. Aynen aynen. O zaman videoyu ben burada Tamam. bitiriyorum abi. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Adios amigos. Hoşçakalın.